çocukların öldüğü bir savaş olmaz olsun. Dünya başınıza yıkılsın. Dünya başınıza yıkılsın. Gece uykunda yatarken bir bombalı saldırıyla hayatın 360 derece döndüğünü, değiştiğini, bunu şu anda benimle beraber görüyorsun sen. Bunlar kolay hayatlar değil olsun. Bunlar gerçekten kolay hayatlar değil. Hiçbir şey yokken karını, kızını, çocuğunu kaybetme korkusunun ne demek olduğunu bu binada yaşayan insanlar bilir. Tavan çöktüğü için daha yukarıya çıkamıyorum. Gördüğün gibi savaştan zarar görmüş bir binanın tam içindeyim dostum. ...17 Haziran Rusya saldırılarının en yoğun olduğu günlerden biriydi. Ben Arif Sayın. Kiev'den, savaşın gölgesinden, savaşın başkentinden sizlere bu çekimleri yapıyorum. Şu anda olduğum semt bundan en çok etkilenen ve direkt roketin vurduğu binanın önündeyim. Ölüm sessizliği var şu an mahallede. Binaların nasıl etkilendiği göstermek gerçekten zor olsa da yapacağım. Polisler var her tarafta. Şöyle göstereyim size mahalleyi. Şimdi gelin bakalım bir öne doğru gidelim. Ondan sonra mahalleyi turlarız. Gördüğünüz gibi çok sessiz. Merkeze yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta bir yerdeyiz. Füzenin isabet ettiği binanın önündeyiz değerli dostlar. Moskova sadece askeri hedefleri vuruyoruz diyor. Ama yıkılan evler, harabeye dönen hastaneler, parçalanmış okul sıraları başka hikaye anlatıyor. Stratejik hedef dedikleri annenin kucağında titreyen bir çocuk muydu? Yoksa sığınakta dua eden yaşlı bir kadın? Yer altına inen aileler, metro istasyonlarının soğuk taşlarında uyumaya çalışan çocuklar. Anneler fısıldayarak korkma yavrum derken gözlerinden yaşlar sessizce süzülür. Rusya Savunma Bakanlığı bu gece Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından hava, kara ve deniz kaynaklı yüksek hassasiyetli silahlarla ve saldırı amaçlı insansız hava araçlarıyla Ukrayna'nın savunma sanayi komplekslerine ait tesislere, Kiev bölgesi ve Zaporojya'da toplu bir saldırı düzenlendi. Saldırıların hedeflerine ulaşıldı. Planlanan tüm hedefler vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı. Ben bilmiyorum nasıl anlatılır, nasıl dile getirilir ama işin içine çocuk girdiği zaman olayın rengi değişiyor. Şu anda dediğim gibi şehrin 2,5-3 kilometre uzağındayız. Kruşovka diye adlandırılan Sovyet yapım binaların ortasındayız. Orta düzeyin bir tık altı insanların yaşadığı bir semt diyebilirim burası için. Yanlışlıkla atamazsın bu füzeyi buraya. Bu bir insanlık suçu. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ариф, я из Турции. Но для YouTube я снимаю видео. Извините, что я с вами на русском. Ну, понимаете, надеюсь. Да. Да. В этом живете. Да, где уже ничего нет. Жила в этом. Natalya hanımefendi bu arkamda gördüğünüz hiçbir şeyin kalmadığı blokta yaşadığını söylüyor. Natalya, у вас есть в больнице или? В больнице, слава богу, нет. Мы Слава чудом, богу. Слава богу. чудом мы просто спаслись. Да. Слава Нас богу. эвакуировали с 4-го этажа.
Мы С четвертого этажа. С 4-го этажа мы прыгали, полметра летели до спасателей, потому что подъехать было невозможно. Ну, это было страшно. Ну, я очень рад, что вы в целом, все Спасибо. хорошо. Ну, вещи. Ну, Вещи это такое. Мы да, взяли это- фотографию, вот то, что Да. там дорого, а вещи это дело наживное. еще раз соболезную. Всего вам хорошего, всего вам доброго. Да, спасибо. Турция с вами. Спасибо. Мои все Я друзья. люблю Турцию. Мы там частые были гости. в Турции. Я очень У рад. вас очень хороший русский язык. Спасибо вам Да, большое. где вы учили? Я учился, я стараюсь еще. Не хватает никак, вы Потому понимаете? что я преподаватель и русского, и Отлично. украинского, О. и болгарского. То есть Оп. Ну, мне слов не хватает, понимаете? Я стараюсь об этом не думать, потому что уже есть такая хорошая фраза: если ты не можешь изменить ситуацию, Да, не изменить можешь ничего отношение к делать. ней. Да. Именно так. Все, уже все случилось, уже все. Еще раз вам спасибо большое. Не за что. Да. Всего доброго. До свидания. En son böyle bir yıkımı Maraş depreminde görmüştüm Hatay'a gittiğimde. En son kendimi bu kadar kötü hissettiğim yer Hatay. Deprem bölgesiydi. Maalesef sözün bittiği yer, anlatılacak hiçbir şeyin olmadığı yer. Sadece görüntülerin konuşacağı bir yer. Sizlere bunları anlatırken, buraları çekerken gerçekten çok zorlanıyorum. Yıkılan evini izleyen bir kadını görüyorsunuz. Ben bu tarz insanları Maraş'ta, Antep'te, Osmaniye'de, Adıyaman'da ve Hatay'da gördüm. Oturup enkazın başında sevdiklerini bekleyen. Acıyı paylaşan Ukrayna halkı bu şekilde burada ölen çocuklar için tam binanın karşısında tam yıkılmış yere bakan yere çiçek koymuşlar. Biz de ölen çocuklar için bir adet çiçek bırakıyoruz. Çantamda bir de çikolata olacaktı. Allah rahmet eylesin. ...17 Haziran 2025. Ukrayna'nın gökyüzü aniden uğultularla doldu. Rusya, gecenin sessizliğini paramparça eden en ağır hava saldırılarından birini başlattı o gece. Gökyüzünde parlayan alevler yalnızca binaları değil, insanların umutlarını da yıktı. Resmi açıklamalarda hedefin askeri üsler olduğu söylense de sabaha karşı enkazdan çıkan oyuncak bebekler, çocuk ayakkabıları gerçeği apaçık ortaya koydu. O gece gökyüzü adeta ölümle kaplandı. 175 insansız hava aracı, 14'ten fazla seyir füzesi, balistik ve hipersonik füzeler. Her biri şehirlerin üstüne karanlık soğuk nefesini bıraktı. Kiev'de gece yarısı uykusunda yakalanan insanlar. En az 28 kişi hayatını kaybetti. 134 kişi yaralandı. Ve savaş başladığından bu yana ölen sivillerin sayısı 13 bini aştı. Bu rakamlar sadece istatistik değil. Sessizleşen sınıflar, boş kalan parklar, yarım kalan hayatlar demek. Moskova sadece askeri hedefleri vuruyoruz diyor. Ama yıkılan evler, harabeye dönen hastaneler, parçalanmış okul sıraları başka hikaye anlatıyor. Bu saldırılar binaları yıkmakla kalmadı. Umutları da hedef aldı. Artık bir zil sesi bile ürkütüyor yürekleri. Kimi zaman hüzün, kimi zaman öfke. Ama her gözyaşı bu acıya ortak olan milyonları bir araya getiriyor. Şehirler yıkılsa da yeniden kurulacak. Çünkü küllerin arasında filizlenen umut en güçlü bombalardan bile daha güçlüdür. Ukrayna halkı hala ayakta ve dünya onların acısına tanıklık ediyor. Çünkü gerçeği bilmek ve umutlanmak en büyük cesarettir. Şu anda yukarıda eşyaları olanlar kurtarma ekibine eşyalarının olduğunu, onları indirmeleri için yardım etmelerini istiyorlar. Kıyafetleri çıkartılan insanlar o evde yaşayan insanlar. Biraz önce şu yukarıki katta kalıyorlardı ve şu gördüğünüz 2 tane genç arkadaş koruma kıyafetleri giydirilip yukarı çıkartılacak ve yukarı çıkartıldıktan sonra evde kalan kendi eşyalarını kurtarmaya çalışacaklar. Bakın, koruma kemerleri, kask, şu anda bu binada yaşayan insanlar, biraz önce inen aile. Bunlar ve evden çıkardıkları kendi eşyaları. Evet, burada yaşayan arkadaşlar, biraz önce çıkışlarını çekmiştim. Toplayabildikleri ayakkabıları, çıkartabildikleri eşyaları. Umarım kalan bütün eşyalarınızı da çıkartırsınız. Allah'a şükür sağsınız, sağlığınızda bir şey yok. Topladıkları eşyalar burada.
Evde kalan eşyaları babasına söylüyor. Televizyonun kırılmadığını ama duvarın yıkıldığından bahsediyor beyefendi. Уважаемый, рад с вами знакомству. Друзья мои, с отцом, с вашим отцом мы разговаривали немножко. Соболезную. Слава богу, у вас все в целом, да, живы. Вещи остальные, ну, можно сказать, ерунда, и вы разберетесь. Да, я видео снимал вас. На YouTube снимаю. Я рад, что у вас все в порядке. Всего хорошего, друзья. Спасибо. Я ему сказал. Всего хорошего. До свидания. Evet dostlar. Biraz önce beyefendinin yanıma gelip benim oğlum yukarı çıktı. Biraz önce videosunu çekmiştin. Onu nerede izleyebilirim diye sorduğunda kanalımı söyledim. Arkadaşların inmesini bekledim. İndikten sonra onlarla küçük bir muhabbet, onlara bir acılarını paylaştığımı dile getirdim. Ve ardından ben yoluma koyuluyorum. Tüm Ukrayna halkına geçmiş olsun dileklerimi tekrardan sunup yoluma devam ediyorum. Gel gelelim patlayan binanın yaklaşık 50 metre ötesindeki binalara verdiği hasara. Evet, bombanın isabet ettiği yer yaklaşık olarak 50 metre sol tarafımda bulunan bina. Ve onun verdiği hasarın ne kadar büyük, ne kadar şiddetli bir patlamanın meydana geldiğini sizlere göstermek için buraları gösteriyorum. Evet dostum. Tam bu karşıya isabet etti işte. Şu an çok tehlikeli bir iş yapıyorum ama zarar görmüş bir binanın içerisindeyim dostum. Şu şekilde göstermek istiyorum sana. Bakın bu bomba saldırısının olduğu yerin arka tarafı. Arka tarafındaki camlar. Ve görüyorsun. Görüyorsun nasıl zarar görmüş. Evet. Gördüğün gibi. Ve artık burası tavan çökmüş. Tavan çöktüğü için daha yukarıya çıkamıyorum. Gördüğün gibi. Şu çiçeği kurtaralım mı? Hah. Gel dışarı koyalım. Birisi sahiplenir kesin. Ben götüremem Türkiye'ye. Alalım, sokağa koyalım. En azından birisi alır evine götürür. Yaşamaya devam eder. Patlama anında böyle bir binada olmak istemezsin. Kurtarabildiğimiz bir adet çiçek. Onu da şimdi dışarı koyacağım. Hadi bakalım. Sakın ölme. Sakın ölme, tamam mı? Buranın içerisindeydik. Извините, пожалуйста, вы здесь живете? В этом районе живете? Нет, мы эвакуация такси грузовое. Такси Понял. грузовое вывозим пострадавших. С вами я на русском, простите, я из Турции, Ага. сам турок. Я понял. Хотел бы с вами, конечно, на украинском, но Ничего страшного.
Он все понимает. Да, ну говорят, там 23 человека умерли. Ну, сильно много тяжелых. Все ж неизвестно. Еще неизвестно. Когда, ну, как это говорят, 7 дней человек находится в таком состоянии, а потом может сгореть. Поэтому на 15, да? 50. Как вас зовут, уважаемый? Михаил. Михаил. Рад знакомству. Меня зовут Ариф. Всего доброго. Всего вам хорошего. Sizlere bu bölgedeki son konuşmamı yapmak istedim. Bahsettiğim gibi böyle bir yeri en son Hatay'da depremde arama kurtarmaya gittiğimde görmüştüm. Ve şimdi aradan yıllar sonra bir savaş nedeniyle bombalanan, normal insanların yaşadığı bir semtte 23 kişinin öldüğü bir bloktan sesleniyorum sizlere. Hoşça kalın. Bana destek olmanızı, kanalıma abone olup videolarımı izleyip yorum yapmanızı rica ediyorum. Bu küçük bir destek, emin olun benim için çok güzel bir motive kaynağı. Siz beni motive ettikçe ben daha çok çalışıp, daha çok görülmeyen, daha çok kimsenin gitmek istemediği yerlere gideceğim. Bu da benim size sözüm olsun.